Adamlarına söyle, silahlarını bıraksınlar. Dediğini yapın. Sözümü dinlemeyenin sonu budur. Mete yerini bulacağımı biliyordu. Bana tuzak kurdu. Bu nasıl mümkün olabilir? Etrafını saran hainler seni her türlü tuzağa çekebilir. Hain derken kimi kastediyorsun? Efendim Cahit. Abi ben Ozi'yi aldım. Tamam Cahit. Onu sorgu mekanına götür. Ama dikkat et, o bana sağ lazım. Anladım abi. Yanımdaki adamın kimin için çalıştığını biliyor musun? Ozi mi? Elbette benim için çalışıyor. Yanılıyorsun. Cahit onu eskiden beri tanır. O adam konseyin hizmetinde. Sana ihanet ediyor. Kulaklarımla onun ağzından duymadan inanmam. O zaman sen de gel. Biz gidene kadar ona bir şey yapmayacaklar değil mi? Acele edelim. Cahit'in işi belli olmaz. Yürü. Otur şuraya. Beni bağlamana şaşırdım. Kendine daha fazla güvenirsin sanıyordum. Haklısın. Kendime güvenmiyorum. Çünkü sabredemeyip seni öldürebilirim. Kalk lan. Bence hemen öldürmelisin. Çünkü ağzımdan hiçbir şey alamazsın. Bak. Aldım bile. İstasyonun güvenliği için yapmam gereken son birkaç şey kaldı. Burada göstereceğim başarı seni çok daha yukarılara taşıyacak. Bunu sakın unutma sevgili Kaiser. Ben görevimi ödüllendirilmek için yapmıyorum. İşte bu yüzden büyük ödülü hak ediyorsun dostum. Bereketli topraklar üzerinde kurulacak Babil devletinin güvenliğinden sen sorumlu olacaksın. Bir sorunumuz var. Söyle de çözelim dostum. Gemiden indirilen uyuşturucuyu polis de takip etmiş. Malları nakil için beklettiğimiz depo polis tarafından tespit edilmiş. Elimizi çabuk tutalım.
Benim kimseye verecek malım yok. Yüzüme vurman hiç profesyonelce değil. Senin profesyonellikten anladığın ancak ihanetten ibaret. Ben kimseye ihanet etmedim. Ulan patronunu Mete şerefsizinin tuzağına çekmedin mi? Asya benim patronum değil. Kime çalışıyorsun peki? Ben konseyin emrindeyim. Tamam. Madem öyle seninle bir işimiz yok. Bize gerçeği anlat. Seni salıvereyim. Neyi bilmek istiyorsun? Asya'yı öldürmeni konseyim istedi. Konseye ihanet etti. Bu suçun cezası ölümdür. Asya beni baştan yarattı. Ona çok şey borçlu olsam bile ihanet affedilmeyecek bir suçtur. Ben yapmam gerekeni yaptım. Merhaba Karun. Benimle paylaşacağın önemli bilgiyi artık öğrenebilir miyim? Sana daha önce Asya'nın bir sırrı olduğundan şüphelendiğimi söylemiştim. Evet, hatırlıyorum. Şüphelerim doğru çıktı. Asya'nın tahmin edebileceğimizden de büyük bir sırrı varmış. Yusuf Kuzuzade'nin annesinin Asya olduğunu öğrendik. Bu nasıl olur? Henüz ben de bilmiyorum. Ozi birazdan burada olacak. Detayları ondan öğreneceğiz. Ne yapmayı düşünüyorsun? Bir karar vermeden önce her şeyi bilmem gerekiyor. Biz sorularımıza cevap bulana kadar bu bilgi bu odadan çıkmamalı. Ozi'ye ulaşamıyoruz. Telefonu cevap vermiyor. Bütün iletişim kanallarını denediniz mi? Evet, denedik. Başına bir şey gelmiş olmalı. Asya'ya ulaşın ve onu bu gece görmek istediğimi söyleyin. Hayatımı kurtardın Polat. Bu iyiliğini asla unutmayacağım. Unut gitsin. Sana inanamıyorum. Düşmanlarınla ilişkim olduğunu bildiğin halde beni kurtardın. Beni burada sorgulayabilirdin. Zorla konuşturabilirdin. Benden bir şeyler öğrenmek isteyebilirdin. Ama hiçbirini yapmadın. Bana hep güven verdin. Dostluk elini uzattın.
Ben de sana dostluk elimi uzatacağım artık. Daha önce işbirliği yaptığımızda neler olduğunu hatırlıyorum. Sen de onu unut gitsin. Sana dostluğumu ispat edeceğim. Düşmanlarını bulman ve intikamını alman için elimden geleni yapacağım. Benim o adamlarla sorunum olduğu doğru. Onları bulup intikamımı alacağım. Ama senin daha acil bir sorunun var. Önce kendini korumalısın. Bu içerideki adam eğer seninle ilgili bildiklerini anlattıysa başın büyük dertte. Anlattıysa bunu kısa sürede anlarız. Senin artık güvenli bir yerde olman gerekiyor. Eve gideceğim. Bu iyi bir fikir değil. Ama İtiraz etme. Şu anda başım büyük belada. Güven bana. tamam, güveniyorum sana. Seninle geleceğim ama eve uğrayıp bir şey almam gerek. Sana bir teşekkür borçluyum Pusat. Ne teşekkürü? Ne diyorsun sen? Bir gün burada böyle rahat rahat dolaşacağımı hiç düşünmemiştim. Sayemde o da oldu. Lafı uzatma. Ne istiyorsan onu söyle. Acele etme Pusat. Öğreneceksin. Seninle bir oyun oynayacağız. Asya'ya ulaşamıyoruz. Bütün telefonları kapalı. Daha önce böyle bir sorun yaşamamıştık. Neredeyse bulup getirin. Onu bu gece burada görmek istiyorum. Sanırım Asya sırrının ortaya çıktığını anladı. Şu an onun için en iyi yol kendi iradesiyle buraya gelmek. Aksi halde başına neler geleceğini çok iyi biliyor. Asya, İstanbul'da gerçekleşecek büyük toplantıyla ilgili ne kadar bilgiye sahip? Henüz görev dağılımını yapmadık. Sadece bir toplantı olacağını biliyor. Yerini ve zamanını bilmiyor. Bugün müstakbel gelinle görüştüm. Asya'yla mı? Peki niçin? Fehmi Bey benden evlilik sözleşmesini imzalatmamı istedi. Sözleşmeyi görünce kesin sinirlenmiştir cici anne. Tam aksine. Bu konuyu önemsediğini sanmıyorum. Hiç tereddüt etmeden imzaladı. Babama seninle paran için evlenmiyorum mesajını veriyor yani. Bence öyle bir mesaj vermesine de gerek yok. Duruşundan, tavrından, her şeyden belliydi. Abi görüyor musun? Asya Hanım seninkini etkilemeyi başarmış bile. Onun gibi güçlü bir kadından herkes etkilenir.
Başka bir şey konuştunuz mu Azra? Evet, biraz konuştuk. Ama ne konuştuğumuz onunla benim aramda kalsın. Bizimle ilgili konuşmuşlar yani. Daha çok benimle ilgili diyelim. Bana 1 milyon dolar verirsen bu adamın canını bağışlarım. Benim sana verecek param yok. İyi düşün. Vereceğin kararın dönüşü yok. Ben sözümü söyledim. Az önce söylediğin sözün yankısını duydun mu? Hayatını kurtarmak istediğin her adam başına bana 1 milyon dolar vereceksin. Yoksa hepsi tek tek ölecek. Karun Zeynep'in ihanetini biliyor mu? Bilmiyorum. Bir araya gelince sorarım. Ha, sen hala seni gelip alacaklarını sanıyorsun değil mi? Yoksa sen böyle konuşurken o ensendeki çipe mi güveniyorsun? Kahretsin. Artık seni benim elimden kurtaracak kimse yok. Senden korkmuyorum lan. Soruma cevap ver. Cevabım bir işinize yaramaz. Çünkü artık hepiniz birer ölüsünüz. Emin misin? Geberteceğim seni. Güzel. Toparlandım bakıyorum. Hadi gel bakalım. Gel gel. Karun'u nerede bulurum?
Karun'u nerede bulurum? Bulamazsın. Bundan sonra senin adın Ozi değil, Suzi olsun. İçeridekiler. Etrafınız sarıldı. Teslim olun. Etrafınız sarıldı. Teslim olun. Baskına uğradık. Acil destek gönderin. Sevgili Yürgen. En sevdiğim koku. Mallarım güvende mi? Evet efendim. Peki, polis burayı nasıl tespit etti? Şoför sizin işiniz geç kalmasın diye hız yapmış. Polis de radara yakalanan aracı takip etmiş. Demek sizin aceleniz var beyefendi. O zaman çok pardon. Ben sizi tutmayayım. Hemen alın gidelim Yürgen. Birazdan burası şenlenecek. Işığı yakma. İçindeyim nasılsa, içindesin nasılsa, içindeyim nasılsa, yine içindeyim nasılsa. Zeynep!
Alacağını aldıysan çıkalım buradan. İşte geldim. Yine temiz bir operasyon yapmışsın. Hızlı ve temiz. Şu anda Zerko'nun sihirli ellerine kavuşmak için bekleyen kilolarca mal getirdim. Hepsini istiyorum. Ben de kısa zamanda sonuç istiyorum Zerko. Sürprizlerim olacak gölge. Bütün dünyaya kafa tutman için kafa yapan mallar üreteceğim sana. Şimdiden kafam güzel oldu. Hırsızdan ne haber? Hala söylediğin yerde, takipte. Bugün içimde güzel bir his var. Aradığımı bulacağımdan eminim Ariel. Abi kurtar beni. Bak. Adamın yalvarıyor. Onun için bir şey yapmayacak mısın? Benim o kadar param yok. Ne kadar var? Paran hiçbirini kurtarmaya yetmiyor mu? Param yok benim. Uzun süredir işlerimi takip edemiyorum. Her şeye yeniden başlıyorum. Bana zaman verirsen ne kadar para istersen bulurum sana. Zaman çok kıymetli Pusat. Ben bekleyemem. Hemen istiyorum. Verecek misin? Zaman geçiyor. Tik tak. Tik tak. Tik tak. Tik tak. Zeynep! Tahmin edeyim. Ozi'ye ulaşamıyorsunuz. Evet, sanırım vücuduna gizlediğimiz çipi çıkarmışlar.
Asya'da peşine taktığınız adamlardan kurtuldu. Ve şu an nerede olduğunu bilmiyorsunuz. Evet, maalesef izini kaybettik. Asya bu gece hep bir adım önümüzde. Ozi'nin kayıp olmasının sebebi de o mu sence? Evet. Ozzy peşine bizim taktığımızı öğrenmiş olmalı. Peki ne yapmaya çalışıyor? Hayatta kalmıyor tabii ki. Ama sormamız gereken asıl soru bu değil. Asya bu cesareti nereden alıyor öğrenmeliyiz. Ne yapmamızı istersiniz? Asya'nın gidebileceği her yeri izleyin. Mutlaka ortaya çıkacaktır. Bu mesele Kuzuzade ailesi için çok büyük bir kriz anlamına geliyor. Bakalım bu krizle baş etme dirayetini kim gösterecek ve bu durumu lehine çevirecek. Yolumuza onunla devam edeceğiz. Kalk lan. Yeter yeter, yüzüme vurma. Bak Suzi, bu sanatsal bir çalışma. Son kişisel sergimi senin yüzünde açtım. Kıymetini bil oğlum. Ne biliyorsam anlattım. O zaman biraz da soyut çalışalım. Dur! Sana konseyin güvenlik protokollerini anlatırım. Seni dinliyorum. Ama protokoller sürekli güncellenir. Yani garantisi yok. Seni dinliyorum. Konseyin güvenlik protokollerini sen de tahmin edersin. Onları tespit etmek çok zor. Beni her defasında başka bir yerden alıyorlardı. Her zaman gözlerim kapalı götürüldü. Onlara ulaşmanın kolay olmayacağını biliyorum. Her defasında protokol güncelleniyor. Yolculuk esnasında da iz sürmeni zorlaştıracak bazı teknikler kullanıyorlar. Şimdi bunları düşünme. Daha sonra konuşuruz. Biraz hava alacağım. Seni gölgeye götürebilirim. Nerede olduğunu biliyorum. Yıkım emri olan yerimi söylüyorsun. Orayı biliyor musun? Artık orada değiller. Onları buldun mu? Elimden son anda kaçtı. Onlar da sana bu bilgiyi benim verdiğimi düşünmüşlerdir. Bunu sana daha önce söylemem gerekirdi. Ama onlarla beraber çalışıyordum. Bunu yapmak o zamanki hedeflerime aykırıydı.
Ama artık bir önemi kalmadı. Artık şimdiki hedefine odaklan. Hayatta kalmak. Sana dostluğumu ispat edeceğimi söylemiştim. Ben artık gölgenin yanına gidemem. Ama belki senin gitmeni sağlayabilirim. Nasıl? Gölgenin yanında adamım var. Nerede olduklarını ondan öğrenebiliriz. Şifreler her defasında güncellenmeli. Kolay kullanım için bir algoritma oluşturmalıyız. Ariel'le bu konuyu acilen görüşmem lazım. Kapıyı aktive edelim. Telsizleri devre dışı bıraktık. Kumanda odasına gidip söylerim. Tamam. Buna hiç şaşırmadım. O da bana ihanet etti demek. Cevap vermiyor mu? Daha da kötü. Aramayı sonlandırdı. Jonas, Kritik bir durumdaydım. Telefona cevap veremedim. önemli değil. Senden bir şey isteyeceğim. Seni dinliyorum. Şu anda gölgenin nerede olduğunu öğrenmem gerekiyor. Biz yüksek güvenlik donanımı olan istasyon adında bir tesise nakledildik. Gölge ve bütün ekibi burada. İstasyon mu? Nerede bu tesis? Buraya gelmen çok riskli Asya. İstasyon Kaiser tarafından korunuyor. Bana istasyonun adresini gönder hemen Jonas. Jonas? Jonas? Ne oldu? Onu öldürdüler. Kimse kalmadı. Herkes ya öldü ya terk etti beni. Gidebileceğim tek yer var. Yıllar önce beni öldürmeye geldiğin yeri hatırlıyor musun? Yani sana yeni bir hayat fırsatı verdiğim evi diyorsun. Orayı Ozi biliyor mu? Evet, biliyor. Orası da gitti diyorsun. Benim de artık geçmişime dönme zamanım geldi. Şimdi sen nereye dersen oraya gidelim. Gidelim. Kaiser'in varlığı hepimiz için güvence dostum, inan bana. Buna inanmamı bekleme. Ama senin kararlarına saygı duyuyorum. Kaiser Jonas'ı öldürmüş. Buraya çağır. Ben yaptığımın arkasındayım. Sen ne yaptığını sanıyorsun? İşimi yapıyorum. Ama istasyonun konumunu başkalarıyla paylaşacaksak bu kadar zahmete gerek yok tabii. O nedir? Jonas'ın cep telefonu. Telefonun diğer ucundaki şahsa istasyonun konumunu atmak üzereyken göğsüne bir kurşun isabet etti. Şimdi müsaade ederseniz işimin başına döneyim.
Okey dostum. Bundan sonra aldığın kararları sorgulamayacağım. Nereye geldik? Karun'un asla tahmin edemeyeceği bir yere. Hadi, gelmeyecek misin? Polat. Son bir görüşme yapmam gerekiyor. Benim bir telefona ihtiyacım var. Ne zaman gelecekler? Birazdan geleceklerini söyledi baban. Kimmiş? Elif sakın geldiklerinde bir şey sorma. Tamam mı? Tamam. Bildiğim tek şey babanın bir arkadaşını buraya getirdiği. Biz tanıyor muyuz? Kapı. Sakın başka soru yok, tamam mı? Tamam. Hadi. Babacığım, hoş geldin. Hoş bulduk kızım. Hoş geldin abi. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kızım Elif, kardeşim Safiye. Merhaba Elif. Safiye Hanım'ı tanıyorum. Savaş çocukları için yaptığı yardımları biliyorum. Arkadaşım bir süre size misafir olacak. Babacığım, arkadaşının ismini söylemedin. Kendin sorabilirsin kızım. İsminizi öğrenebilir miyim? Zeynep. Dur. Yoksa bana iyi haberlerin mi var? Bak, beni dinle. Sana söylediğim gibi, benim hiç param yok. Ama istersen bir gemim var. Demek gemin var. Uluslararası nakliye işinde kullanılan büyük bir yük gemisi. Bak gemisi varmış da bize söylemiyor. Herkesi serbest bırakırsan onu sana veririm. Çözün şunu. Göster bana şu gemiyi. Anlaştık. Kağıt kalem getirin.
Gemiyi bana sattığını ve karşılığını aldığını yazıp imzalayacaksın. O zaman küçük bir kutlama yapalım. Benim kutlayacak bir şeyim yok. Ama oyun bozanlık yapıyorsun. O zaman hiç eğlenceli olmuyor. Şimdi adamlarımı serbest bırak. Bırakamam. Seninle bir anlaşma yaptık. Anlaşma falan yapmadık. Ben senden adam başı 1 milyon dolar istedim. Ama hala paramı alamadım. Sana gemiyi verdim. Bunu yapamazsın. Bana bu adam için verecek 1 milyon doların var mı? Ulan şerefsiz. Otur. Yazık. Alın. Güvenliği Asya sağlıyorsa konseye onun vasıtasıyla ulaşabiliriz. Ulaşamazsınız. Büyük buluşmanın güvenliğinden o sorumluydu. İstese Karun'la görüşemez mi? Hayır. Ulan bugüne kadar nasıl görüştüler peki? Görüşmek istediklerini onlar bulurlar. Kolay gelsin. Kolaysa başına gelsin Erhan. Kalk lan, gel bak şuna. Hadi lan nazlanma Suzi. Bana bu adamları bulabileceğimiz tahmin ettiğin her yeri işaretle.
Abiden haber var mı? Zeynep'i eve götürmüş. Zeynep, Safiye ve Elif'in yanında mı yani? Öyle. Merhaba Cahit. Merhaba Safiye. Müsaitsen bir şey soracaktım sana. Müsaitim Safiye, sor. Abim eve bir hanım arkadaşıyla geldi. Sen kim olduğunu biliyor musun? Bana bir şey sorma Safiye. Abiye sor. Abim konuşmadan çıktı. İyi, o zaman misafirle ilgilen işte Safiye. Bir şey bilmen gerekse sana anlatırdı. Tamam biliyorum. Ben asıl seninle ne zaman görüşürüz onu sormak için aradım. Acil bir şey mi var? Yani seni bilmiyorum ama benim için acil Cahit. Düğün tarihini konuşsak artık diyorum. Tamam Safiye, en kısa zamanda konuşuruz. Şimdi işim var. Peki. İyi geceler. Sana da. Hatırladığım güzergahlar. Bunlar bizim işimize yaramaz. Bize bağlantı noktaları lazım. Elimden geleni yaptım. Lan sen gözlerin kapalıyken yönünü tayin edemez misin? Yön tayinini zorlaştırmak için özel teknikleri var. Bilimsel teknikler. Erhan Muhsin ekibe göstersin. Belki bir şey bulabilirler. Tamam Cahit. Kalk lan. Geç yerine. Her tarafın pislik senin. Buyurun. Size rahat etmeniz için bir şeyler getirdim. Teşekkür ederim. Başka bir ihtiyacınız var mı? Hayır, sağ olun. Ben kendime bir bitki çayı yapacağım. Siz de isterseniz bana eşlik edebilirsiniz. Altay, orada asetik oksit çözeltisi var mı? Ne yazık ki yok Anadolu Hanım. Abbas! Bu malzemeler yetersiz oğlum. Laboratuvara uğramam lazım benim. Çıkmanıza izin veremem Anadolu Hanım. Polat abi buradan kuş uçmayacak dedi. Biz kuşa benziyor muyuz evladım? Ya buraya korunmak için geldik. Ama zamanımızı yatarak geçiremem. Yangele Mehmet. Olur mu? Siz istediğiniz malzemeleri bir kağıda yazın, ben halledeceğim. Halledeceksin mi? Hı hı. Hı. İyi. Haydi bakalım.
Bu raporları sesli hazırlasalar ne güzel olurdu. Minicik rakamları okuyacağım diye feleğim şaştı. Acele et, acele et. Ne oluyor hemşire hanım? Efendim, özel bölümde tedavi gören hastalarımız kalp krizi geçiriyor. İkisi birden mi? Evet, Bir işe de beraber girmeyin arkadaş. Bu ne bağlılık? İzninizle. Durum nedir doktor bey? Aort ve diğer arterler aşırı yüklenmeden parçalanmış. Maalesef 2 hastamızı da kaybettik Hüsnü Bey. Yazık oldu. Yoğurda alışamadan gittiler. Allah taksiratlarını affetsin. Siz defin işlemlerini başlatın. Peki efendim. Doktor bey, bu adamların aldığı ilaçlarla ilgili raporlar nerede? Buyurun Hüsnü Bey. Hüsnü Bey. Efendim Abbas Bey. Hüsnü Bey, Anadolu hocamın malzeme siparişi var. Listeyle hastaneye geleceğim. Sen gelme. Güvenlik açısından risk teşkil edebilir. Listeyi bana mesajla bildirebilirsin. Ben temin edip derhal oraya getireceğim. Tamam. Anadolu Hanım'la konuşmak için iyi bir fırsat. Nasıl gidiyor? Otur. Bir yere gitti yok abi. Bu vaziyette nereye gitsin Cahit? Yok abi, göründüğü gibi değil. Biz konuşup anlaştık. Karun'a ulaşabilecek miyiz? Abi konsey üyeleri çok sıkı güvenlik tedbirleriyle korunuyormuş. Ama Karun'un huzurunda birkaç defa bulunmuş. Mekana dair bütün bildiklerini ve güvenlik protokolünü anlattı. Ozi'nin anlattıklarından sağlam bir bilgi çıkaramadık. Belki Zeynep'in anlattıklarıyla birleştirirsek bir şeyler çıkar. Zeynep, Gölge'nin bütün ekibiyle istasyon dedikleri bir mekana yerleştiğini söyledi. Bu mekanı derhal tespit etmemiz lazım. Gölge'nin ofisini bastığımızda kaçtıkları güzergahı kamera kayıtlarından kontrol edecektiniz. Bir noktaya kadar tespit edebildik. Ama sonra izlerini kaybettik. Bugün de emniyet müdürleri yüklü miktarda uyuşturucu sevkiyatının izini sürmüş. Ama çatışmada hepsini şehit etmişler.
uyuşturucuyu da istasyonda tutuyor olmalılar. Bu istasyonu nasıl bulacağız abi? Gölge rahat durmayacaktır. Mutlaka bir yerde iz bırakacak. Sana söyledim. Param yok. Daha ne istiyorsun? Senin olan her şeyi istiyorum. Bir tek gemim vardı. Onu da verdim. Param yok. Madem paran yok, niye mafyacılık oynuyorsun? Gel Hakkı. Efendim, istediğiniz raporları getirdim. Buyurun. Fehmi Bey, müsaitseniz sizinle bir şey konuşmak istiyorum. Buyur Hakkı, seni dinliyorum. Teşekkür ederim. Efendim, siz mutlaka düşünmüşsünüzdür. Ancak ben yine de bu konuyu açmayı kendime görev biliyorum. Efendim, uygun görürseniz Asya Hanım'la ilgili bir araştırma yapmak istiyorum. Nasıl bir araştırmaymış bu? Evleneceğiniz kişinin geçmişini bilmek istersiniz diye düşünmüştüm. Ben de benzer bir düşünceye sahiptim Hakkı. Ama artık kafamda hiçbir soru işareti yok. Asya için hazırlattığım evlilik sözleşmesi. Asya bu sözleşmeyi okumadan imzaladı. Şimdi ona çok daha fazla güveniyorum. Anladım efendim. İçin rahat olsun Hakkı. Bizi çok güzel günler bekliyor. Sanırım takip ediliyoruz. Takibe takip o halde. Bunca yıldır bu işlerin içerisindeyim. Bu kadar belli ederek araç takip edenini görmedim. Beni neden takip ediyorsun? Ben seni neden takip edeyim? Ben de onu soruyorum zaten. Neden takip ediyorsunuz? Konuşun. Dur abi, ben seni tanımıyorum. Dur!
Bizi bir adam... Beni tanıdığınızı kendi ağzınızla söylediniz. İmdat! İmdat! Kurtarın! İmdat! 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 Seni kim gönderdiyse git ona söyle. Hüsnü Yalın kılıcı kimse takip edemez. Sıra sana geldi. Hala bir şansın var. Senin kellen için 10 milyon istiyorum. Benim hiç param yok. O zaman bir işe yaramazsın. Dur. Sana burayı verebilirim. Burayı mı? Evet. Sana söylemiştim. Burası artık benim. Senin için de buranın özel bir yer olduğunu biliyorum. Yaşamama izin verirsen, gemi gibi burayı da bırakıp çeker giderim. Buranın bende özel hatıraları var. Bu doğru. İstanbul'da bundan sonraki hayatımı bu mekanda sürdürebilirim. Tabii birkaç değişiklik şart. Ama bence sen boş konuşuyorsun. Çünkü burası sana ait değil. Polat Alemdar'ın malını bana sen veremezsin. Onu ararsam Polat abi sana istediğini verecektir. İşte şimdi güzel bir şey söyledin. Ben de eğlence bitti diye üzülüyordum. Telefonunu verin şunun. Muhsin henüz bir şey bulamamış abi. Cahit, uyandır şu adamı. Bu da kim şimdi? Bakayım abi. Pusat'ın numarası abi. Beni aradı açmadım. Abi, kurtar beni. Pusat?
Ne oldu? Merhaba Polat. Sakın pusata dokunayım deme. Üzgünüm Polat. Senin onun için yapabileceğin bir şey yok. Pusat'la yeterince eğlendim. Ama onunla işim bitti. Bingo. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Sağ olasın. Hüsnücüğüm, sağ olasın. Bunun içinde istediğim bütün malzemeler var. Rica ederim efendim. Sağ olasın. Vazifemiz. Yalnız önemli bir malzemeyi yazmayı unutmuşsunuz. Onu da ben akıl ettim. Köy yoğurdu. Aferin sana. Bunların arasındaki en akıllı adam sensin ayol. Bu cümleyi bir de Polat Bey'in yanında telaffuz ederseniz sevinirim. Yaparım. Nefis. Abbas, kendinize kaşık getirin evladım. Anadolu Hanım, ben bir ilaç üzerinde çalışıyordum da. Acaba içindekileri okuyup fikrinizi söyleyebilir misiniz? Bakayım, göster. Efedrin, furosemid, probenesit, amfetamin. Daha neler neler. Ya bu nedir evladım? At için mi üretiyorsunuz bu ilacı? Ne bu? Neden fırlattınız? Bu ilaçtan 3 kez alan bağımlısı olur. Anladın mı? Ha, buna hiçbir kalp dayanmaz. Bir kez at çiftliğinde kullandım. Öyleyse bir kez daha kullanma hakkım var. Sağ ol. Sağ ol. Ay. Buyurun. Buyurun. İsterseniz kahve, çay veya soğuk bir şeyler de hazırlayabilirim. Kokusu çok güzel geliyor. Bitki çayını tercih ederim.
Buyurun. Hazır. Teşekkür ederim. Unutmadan vereyim, abimden istemişsiniz. Biraz önce çocuklar getirdi. Teşekkür ederim. Burada pijama partisi mi yapıyorsunuz? Sen neden uyumadın? Merak ettim. Beni uyutup burada sohbet ediyorsunuz. Sabah seni uyandırırken ne olur biraz daha uyuyayım demeyi biliyorsun ama. O zaman bir bardak süt içip öyle yatayım. İyi, anlaştık. Al bakalım. Tamam hala ya. Sana söz verdiğim gibi Zeynep Hanım'a hiçbir şey sormayacağım. Elif. Ama siz de bana sormayacaksınız. Kaç yaşında olduğumu, kaçıncı sınıfa gittiğimi, büyüyünce ne olacağımı, kaç dil bildiğimi. Neredesin? Şu anda çok güzel bir manzaraya karşı kahvemi içiyorum. İçtiğin son kahve olmasını istemiyorsan... ...bu manzarada beni ilgilendiren kısmı anlat bana. Profesör, Anadolu'yu ve Altay'ı gizledikleri mekanı buldum. İstersen içeri girip senin için onları hemen paketleyebilirim. Hayır, hayır. Sakın içeri girme. O zevki bizzat ben tadacağım. Bana adresi gönder. Memnuniyetle. Hazırlan sevgili Yürgen. Selçuklu ile birlikte baş başa özel bir görüşmemiz olacak. Bu adamın bulamayacağı bir şey var mı? Hafızamı kaybetsem kesin onu da bulur. Kalk. Aradığınız kişi şu anda meşgul. Sinyal sesinden sonra mesaj bırakabilirsiniz. Efendim, istemediğiniz biri mi arıyor? Tanımadığım bir numara. Bu kadar ısrarla aradığına göre önemli bir şey olabilir. Efendim, İyi akşamlar. Asya merhaba. Numaranı mı değiştirdin? Evet, değiştirmem gerekti. Ben de seni aramayı düşünüyordum. Sözleşme teklifini anlayışla karşıladığın için teşekkür ederim. Rica ederim Fehmi. Benim için hiç sorun değil. Biliyorsun bu sadece bir prosedür. Bunun aramızdaki güvene gölge düşürmeyeceğinden eminim. Beni iyi tanıdığına sevindim.
Yarın müsaitsen çok güzel bir planım var. Ben de seni bunun için aradım. Yarın iş nedeniyle yurt dışına çıkmam gerekiyor. Bir hafta burada olamayacağım. Bir hafta mı? Benim yapabileceğim bir şey var mı? Yurt dışındaki ofisimle ilgilenmeliyim. İşleri yoluna koyup dönmeye çalışacağım. Ama bir hafta çok uzun bir zaman. Üzgünüm Fehmi, buna mecburum. Tamam. Ne yapalım? O zaman gelince açığı kapatmaya çalışırız. Sana iyi yolculuklar. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Hoşça kal. Bir sorun mu var efendim? Bir haftalığına yurt dışına çıkacağım dedi. Aynı bizim köyün yoğurdu gibiydi. Eline sağlık Hüsnü Bey. Afiyet olsun. Hüsnü, sen bir kaşık yedin evladım. Biri yer biri bakar, kıyamet ondan kopar. He? Teşekkür ederim Anadolu Hanım. Ben onu sizler için getirdim. Hastanede fazlasıyla yedim. Hatta bir kovada arabanın bagajına attım. Evde yemek için. Aman Allah'ım. Ya evladım, yoğurt şifa dedim ama sen de abartma istersen. Protein zehirlenmesinden öleceksin oğlum. Şu ana kadar bir zararını görmedim efendim. Aksine kendimi 10 yaş gençleşmiş hissediyorum. Çayıra salsalar 3 pehlivanla güreş tutabilirim. Bence de size yaramış. Değil mi? Uyuyacak. Uyuyacaksın ayol. İhtiyacınız olan başka bir malzeme var mı efendim? Sağ ol, sağ ol. Teşekkür ederim. Bu malzemeler şimdilik bize yetiyor. Sağ ol. Bir dahakine siz zahmet etmeyin Hüsnü Bey. Ben 2 dakika gelir alırım. Siz buradan 1 dakika bile ayrılmamalısınız Abbas Bey. Polat Bey'in bütün düşmanları burayı arıyor. Hatta yolda bir tanesi beni takip etmeye kalktı. Ne? Seni biri takip mi etti? Sen ne yaptın peki? Ne yapacağım? Takip listemden çıkardım hemen. O dayaktan sonra bir daha kimseyi kolay kolay takip edemez. Sizinle sohbet etmek çok keyifliydi. Ama geç oldu. Ya Ben hastaneye döneyim. bu saatte hastanede ne yapacaksın oğlum? Duyan da bunu başhekim sanır. Ya otur biraz daha. Bilemedim ki otursam mı acaba? Otur otur. Sayende biraz neşemiz yerine geldi akşam akşam, hadi otur. Burada size manen bir katkım oluyorsa 3 gün uyumadan oturabilirim. Sağ ol. Madem bu gece buradayım, şu bagajdaki yoğurdu da getireyim. Gece uzun. Durun Hüsnü Bey, onu da ben getireyim. Çok komik değil mi? Burada gizlendiklerinden emin misin? Seninle çalışırken emin olmadığım hiçbir şeyden bahsetmem. Güvenlik ne durumda? Kapıda 4 adam saydım. Ayrıca devriye gezen 2 araç var. İçeride de tahminen bu sayıya yakın adam vardır. Burada senin işini ben yapıyorum Yürgen. Benim işim bir şeyler çalmak, keşif yapmak değil. Takdir etmeyi bilmiyorsan susmayı öğreneceksin. Bana susmayı sen mi öğreteceksin?
Alemdar'ın adamı. Parti başlasın. Giriyoruz. Neredesin Polat Alemdar? Pusat. Yoksa kendin gelmeye korktun mu Polat? Tilkinin dönüp dolaşıp geleceği yer kürkçü dükkanıdır. Benim gibi düşman bulamazsın Polat. Beni öldürme, dost olalım. Tilkiden dost olmaz. Post olur.